Bu görüntüye gözlük kullanan kişiler gayet aşina. Evet, bu bir gözlük reçetesi ya da ilk kez karşılaşıyorsun ve ne olduğu konusunda ya da burada ne yazdığı konusunda hiçbir fikrin yok. Bugün elinizdeki gözlük reçetesini size okumayı öğreteceğim. Gözlük reçetenizdeki terimleri, kısaltmaları, işaretleri anlamak aslında o kadar da zor değil. Video sonunda bir gözlük reçetesi size ne anlatmak istiyor? Bunu buradan öğrenmiş bir şekilde videoyu kapatacaksın. İzlemeye devam et. OD ve OS. Bunlar Latince kısaltmalar. Çoğu reçetede de görürsün. Artık yeni nesil reçetelerde pek yok ama dedim ya kapsamlı bir şekilde öğreneceksin. OD ve OS yani Oculus Dexter ve Oculus Sinister. Dexter sağ, Sinister ise sol göz ifade eder. R ve L şeklinde de görebilirsin. Bunlar right ve left yani biliyorsunuz İngilizce kısaltma. Right sağ, left ise sol göz ifade eder. Hatta direkt sağ sol göz olarak bile reçetelerde mevcut artık. SPH yani siferik değer, miyop ya da hipermetrop musunuz? Bu konuda size fikir verir. Misal -1 derece bir değer varsa burada bilmelisiniz ki 1 derecelik miyopsunuz. Negatif değerler miyopi, pozitif değerler ise hipermetropi ifade eder. Misal +3 gördüğünüzde de 3 derecelik bir hipermetrop olduğunuzu anlamalısınız. Aslında bu kadar basit. CYL yani silindirik değer astigmatizmanın varlığını gösterir bize ve silindirik değer mevcutsa her zaman aks değeri de vardır. Aks değeri ise astigmatın hangi yönde olduğunu gösterir bize. Yani cam hangi pozisyonda durmasıyla alakalı bize bir fikir verir. 0 ile 180 derece arasında bir değer alır. İşte 20, 30, 40, 45, 42, 43. İşte hatta reçetelerde bu açıyı göstermek için açı tablosu yer alır. Doktor yazısı kötü olduğundan işte okunmaması gibi durumlarda işte bu tablodan fikir alınabiliyor kimi zaman. Misal -1'e -0,50 90 derece gibi bir ifade yer alıyorsa sağ gözünüzde bu durum sizin miyop astigmat olduğunuzu gösterir ve astigmatın derecesi de 90 olsun demiş doktorunuz. Yani aslında doktorunuz gözlükçü şunu söylüyor. Kişi bu değerleriyle en mükemmel görüşü elde edecek ve bu camı 90 derecede tak ki yani 90 derece olacak şekilde tak ki en mükemmel görüşe sahip olsun. Siferik değer için ne demiştik? Miyopi veya hipermetropi olduğunuzu bilirsiniz. Misal -1 derecelik miyopunuzu gidermek için -1 derece gözlük camı taktığınızda çerçevenize bu cam ile nereden bakarsanız bakın -1 görürsünüz. İşte isterseniz altından, isterseniz solundan, isterseniz çerçeve oynatın. Her şekilde -1 görürsünüz ama astigmatizmayı düzeltmek için kullandığımız torik, sindirik dediğimiz camlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Camın 90 derecesiyle farklı, 50 derecesiyle farklı, 20 derecesiyle farklı bir görüntü görürsünüz. Bu sebeple bu camların doktor tarafından doğru tayin edilmesi ve gözlükçü veya işte optisyen tarafından doğru montaj yapılması çok daha önemlidir diğer camlara göre. Bu silindirik değer yüksekse doktor tarafından doğru tayin, optisyen tarafından doğru montaj çok daha önem arz ediyor. Çok daha kritik. Şöyle örnek vereyim. Misal -3 derece bir astigmatınız var. Reçete değerinizde işte atıyorum plan -3 70 derece yani -3 değeri 70 derece montaj yapılırsa siz mükemmel görüş elde edebiliyorsunuz. Şimdi doktorunuz bunu tayin ederken 2-3 derecelik bir hata ile 73 derece olarak reçetelendirdiğini düşünelim. Arz edelim. Gözlükçünüze gittiniz ve reçete uygularken 73 olması gereken cam da işte 75 derece olarak çıktı. Yani cam makinede 2 derece kaydı farz edelim. Yani şimdi bunlar olması muhtemel ve olan şeyler. Şimdi ne oldu? 70 derece kullanmanız gereken yerde gözlüğünüz 75 derece oldu. Bu aradaki 5 derecelik fark hayatınızı mahvedebilir. Eğer bu ilk kez gözlük kullanıyorsa bu kişi işte baş ağrısı, işte göz ağrısı gibi semptomlar yaşar. Ama işte göz o kadar mükemmel bir organ ki buna adapte olur. Ama işte şöyle de bir durum var. Beyinde her zaman bunu tolere etmeye çalışır. Yani uzun süreli yakın okumalarda işte vesaire kişi çok fazla dayanamaz, çabuk sıkılır. İşte yani eğer daha önce de gözlük kullanan biri ise zaten bu yeni gözlüğü siz bu kişiye taktıramazsınız. Çünkü bunun normal olmadığını anlar kişi. Şimdi bununla ilgili bir sürü anım var ama işte bu videomuzun konusu değil. Bu konuyla alakalı ayrı bir video çekerim isterseniz. Evet, nerede kalmıştık? ADD yani adisyon değeri. Bu değeri genellikle 40 yaşından sonra görürsünüz. Ne demek bu? Yakını görmek için eklenen numarayı ifade eder. 40 yaşından sonra presbiyopi dediğimiz yakın görme kusuru ortaya çıkar. Aynı bu saçın beyazlaması gibi düşünebilirsiniz. Fizyolojik bir durum. Maalesef hiçbirimiz bundan kaçamıyoruz, kaçamayacağız. Ne sen ne ben. En fazla süreyi geciktirebiliyoruz. İşte 40 değil de taş çatlasın 50 yaşında yine yakın gözlük kullanma ihtiyacı hissediyoruz. Ben hep söylüyorum, herkes hayatının en az bir döneminde gözlük kullanacak. Neyse efendim, adisyon değeri uzak numaranıza eklenir ve size
yakın gözlü değeri bulunur. Mesela +1 uzak hipermetrop olduğunuzu varsayalım ve 38 yaşındasınız farz edelim. Uzağınızı +1 gözlük camı kullanarak çözdünüz. Uzağı görüyorsunuz. Yakın içinse doktorunuz ADD değerini +1 yazmış. Yani uzak sferik değeri artı adisyon eşittir yakın gözlüğü değerini verir bize. Yani 1 + 1 2. 2 derece bir gözlük kullanırsanız 30-40 santim mesafeden olan yazıları gözlükte çok daha net bir şekilde görebilirsiniz yakın mesafeden. İşte uzak ve yakın gözlük ayrı ayrı taşımamak ve konforsuz olduğundan genelde kişiler multifokal camlara yöneliyor. Multifokal camlar yaptırıyor. Progresif camlar bu konuda son yıllarda çok popüler. İşte katmanlı bir geçiş. Adından da belli zaten. Progresif katman demek zaten. Camın en üst, az önceki örneği varsayarak söyleyeyim. Camın ön üst noktası +1, camın aşağısına doğru numara +2 oluyor. Güzel bir teknoloji. Presbiyopi, progresif camlar, işte bunlarla ilgili birçok konuyla alakalı videolar zaten kanalımda var. Detaylı bilgi için bunlara göz atabilirsin. Şuradan bir yere muhtemelen koyarım. Evet, bir de reçetede PD değeri görürsün. Pupilla distans, yani iki göz bebeği arasındaki mesafeyi ifade eder bize. Çoğu doktor yazmaz ama çok önemli bir değerdir. Optisyeninizin bu ölçüyü alması çok elzemdir, çok önemlidir. Hatta bu ölçüyü almayan işletmeden kesinlikle uzak durun. Hatta arkanıza bakmadan kaçın. Ben bunu her seferinde söylüyorum. Bu ölçünün alınması ve bu ölçüye göre yapılmış bir gözlük size konfor sağlar. Bu konuda da çok şey söyleyebilirim ama siz yine detaylı bilgi yukarıdan daha önce çektiğim videodan erişebilirsiniz. Kısaca şöyle söyleyeyim. Sizden alınan optometrik ölçümler, bunun içerisinde PD mesafesi de var. Gözlüğe olan adaptasyonu kısaltır ve mükemmel görüş elde etmenin hazzını yaşarsınız. Her cam yuvarlak şekilde gelir ve seçtiğiniz çerçeveye göre bu cam tıraşlanarak çerçevenize cam takılır basit anlamda. İşte bu camı o çerçeveye pimapen takar gibi takamazsınız. İşte videonun başlarında astigmat aks değerinden bahsettik ya. İşte camın durması gereken pozisyon, açı vesaire. Şimdi her camın da bir optik merkezi var. Bu merkez en net görüşü sağlar size. Şimdi kendi çerçevenizi düşünün ve aynanın karşısına geçin ve kendinize bakın. Çerçevenizin neresinden bakıyorsunuz? Genellikle çerçevenin tam ortasından 2-3 milim daha içeriden bakıyorsunuzdur. İşte bu iki göz bebeği arasındaki mesafeyi sağ ve sol göz olmak üzere milimetre cinsinden not alırız ve camın optik merkezini tam olarak baktığınız noktayla denk getiririz ki siz mükemmel görüş elde edin. Neyse, konudan konuya atlamayalım daha fazla. Zaten bu videoya bölüm bölüm ekleyeceğim. İlgili ihtiyacınız olan alana tek tıkla gidebilirsiniz. Evet, şimdi reçetemizi nasıl okuyacağız? Birkaç örnek yapalım. OD-2'ye işte sağ göz -2, -1,25, 180 derece. OS yani left, sol gözümüzde +50'ye +0,50'ye -1, 90 derece. Adisyonda 2 derece olsun. PD'de 63 milimetre olsun. Öncelikle bu kişiye teşhis koyalım. Reçeteyi okuyalım, analiz edelim hep beraber. Biz ne öğrendik? Eksi ise miyoptu, silindirik değer varsa astigmattı, adisyon değeri varsa presbiyop. Bu kişi nedir? Miyop astigmat ve aynı zamanda presbiyop. Yani az çok yaşı hakkında da fikir sahibi olabiliriz kişiyi görmeden. Yani bu kişi muhtemelen 50 yaşlarında biri. Yakın reçetesini yazmak istersek ne yapıyorduk? Sferik değere, adisyon değerini ekliyoruz demiştik. Bu kişinin yakın reçetesi de plan -1,25, 180. Sol gözü de +0,50, -1 derece 90 derece diyebiliriz. Bu videoya güzel yorumlar gelirse şayet ilerleyen zamanlarda reçetedeki numaraya göre cam ve çerçeve seçim analizi yapmayı öğreteceğim size. Unutmayın ki her içerik üreticisini yaptığınız yorumlar motive ediyor. O yüzden videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı hiçbir zaman unutmuyoruz. Peki her iki gözü +1'e -0,50, 80 derece olan birine siz teşhis koyun. Yorumlarda buluşalım. Bu kişi hipermetrop astigmat mı yoksa miyop astigmat mı? Hem eksi var hem artı. Cevapları bekliyorum merakla. Bu arada muhakkak gözlük reçetenizde bir kopyasını saklayın. Ben önemli evrakların her zaman fotoğrafını çeker ve e-posta adresinde saklarım. Size de tavsiye ederim. Evet, videonun sonuna geldik. İşte reçete okumak bu kadar basit. Umarım video işinize yaramıştır. Sorularınızı rahatlıkla yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.